Devran ilk kez adam mı öldürdü yoksa Çağlar başka türlü mü öldü? Bu sahnenin perde arkasında bomba ters köşeler bizi bekliyor. Ve bu sahnede çok ince detaylar var. Devran Boran'ı öldürme emrini verenin hakim olduğunu ve Cesur'un işin içinde olduğunu nasıl çözecek? Bu konuda büyük sürprizler yaşanacak. Öte yandan Karan ailesini bekleyen şok senaryolar herkes ekranlara kilitleyecek. Bir karakterin daha sonu Boran gibi mi olacak? Ve sonrasında yeni bir dönem başlayacak. İskender, İmre ve Aysel 3 koldan saldırırken İmre ve Esme arasında yaşanacak çekişmeler gerilimi artıracak. Sophie ise kendini yeni bir mücadelenin içinde bulacak. Birazdan tüm bunları ve daha fazlasını anlatacağız. Şimdi hemen videoya geçelim. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle ve devamında olabileceklerle başlayalım. Sonrasında ise diğer bomba mevzulara değineceğiz. Evet, Devran artık geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Kardeşinin katilini ve emri vereni bulmak için türlü engelleri aşarak Çağlar'la yüz yüze geldi. Ve bu sahnede Çağlar sadece Boran'ı öldürdüğünü söyledi. Başka bir bilgi vermedi. Sonrasında ise öldü. Peki Çağlar'ı Devran mı öldürdü? Bu sahnede neler yaşandı? Normalde Devran bu tarz durumlarda ilk olarak yapacağı hamleyi kafasında tasarlayıp hayalini kuruyor. Ardından gerçeğini yapıyor. Fakat bu sahnede olaylar böyle olmadı. Çağlar'ın ölümü gerçekti ve öldüren kişi Devran değil. Çünkü bu sahnede Devran silahı Çağlar'ın tam alnının ortasında tutuyor. Çağlar vurulup yere düştüğünde ise yara izinin başının sağ tarafında şakak bölgesinde olduğunu gördük. Bu da bize kurşunun başka taraftan geldiğini ya başka birini Çağlar'ı öldürdüğünü gösteriyor. Bu kişi ya Cesur ya da hakimin adamlarından biri. Zaten Cesur kendini sıyırmak için her türlü önlemi aldı. Hatta son sahnede Çağlar telefonda ilk başta eşiyle değil Cesur'la konuştu. Cesur Devran'ı gördükten sonra Çağlar'ın eşinin yanına giderek Çağlar'ı aramasını söyledi ve onu oğluyla tehdit etti. Hiçbir şey anlatmamasını, kendini feda etmesini söyledi. Bu nedenle Devran, emri verenin ve işin içinde başka kimlerin olduğunu öğrenemedi. Evet, Devran adamı öldürmedi ancak yine de kan yüzüne bulaştı. Hatta belki de panikle Çağlar'ı kendisinin öldürdüğünü sanacak. Sonuç olarak kana bulaşan Devran için artık geri dönüşü olmayan bir süreç başlayacak. Peki Devran, Boran'ın ölüm emrini verenin hakim olduğunu ve işin içinde Cesur'un da olduğunu nasıl öğrenecek? Çağlar'ın ölümü Devran'ı elbette tatmin etmeyecek. Devran için sırada emri vereni ve işin içinde başka kimlerin olduğunu bulmak var. Bu konuda Cesur'la karşı karşıya gelen Devran, Cesur'un işin içinde olduğundan emin. Bu konuda Cesur'un açığını bulmaya çalışacak fakat Cesur da en az Devran kadar zeki bir karakter. Hayatta kalmak için her şeyi yapar ve kendini her türlü sıyırmayı başarır. Bu ikilinin sahneleri giderek artacak. Devran Cesur'u çözdü, Cesur da Devran'ı çözdü. Hatta Cesur, Devran'ın epilepsi hastası olduğunu bile çözdü ve bunu kullandı. Evet, Cesur kendini bu durumdan her türlü sıyırır dedik ancak hakim için aynı durum geçerli değil. Hakim tehlikeye girecek ve Devran'la büyük yüzleşmesi çok yakında gerçekleşecek. Hatta bu konuyla ilgili Cesur hakime bu işin ucu sana dokunacak. Aileye ve şirketlere veda edeceksin demişti. Durumların aynen bu şekilde olması bekleniyor. Kısacası Devran emri verenin hakim olduğunu kısa bir süre sonra öğrenecek ve asıl savaş o dakikadan sonra başlayacak. Çünkü bu olay tüm herkese etkisi altına alacak. Karga da işin içine girince Devran'ın bir güce ihtiyacı olacak ve bu gücü eski kabadayılardan olan Sophie sağlayacak. Çünkü Sophie sağları geri döndü. Şimdi gelelim diğer bomba konuları ve sürpriz gelişmelere. Karan ailesini çok daha karanlık günler bekliyor. Çünkü ailedeki herkes farklı yollara bulaşıyor. Yaman annesinin söylediklerinden sonra gaza gelip illegal bir işe bulaştı ve bu alanda giderek ilerleyecek. Ceylan yaşadığı hayatı isyan etmişti ve İmre'nin de etkisiyle babasının gücünden yararlanmak isteyecek. Bu konuda sürpriz sahneler yaşanacak. Esme Ceylan'ı İmre'den uzaklaştırmak istese de bunu başaramayacak. Ferman ise İskender'in ağına takıldı. Hoşlandığı kızın da etkisiyle İskender'le yeni bir şirket kuracak ve şirketin başına geçecek. İçeride olan Timuçin bu durumu Devran'a bildirecektir. Geçtiğimiz bölümde hayatın gerçeklerinin anlatıldığı o çarpıcı sahnede İskender Ferman'a harap parayı ve lüks hayatları överken Devran ise Ceylan'a helal para kazanmanın ve haramdan uzak durmanın önemini anlatmıştı. İşte bu sahne bile Devran'la İskender arasındaki farkı bize gösterdi. İskender işleri sağlam almak için Özoğlu Ferman'ı kargının önüne atarak bir yem olarak kullanıyor. Belki de ileride Ferman'ın sonu da kardeşi Boran gibi olur. Kısacası tüm bu olanlar Devran ve ailesinin giderek karanlığa sürükleneceğinin birer sinyali oldu. Öte yandan Esme'yi Devran'dan kıskanmaya başlayan İmre çok kritik hamleler yapacak ve Devran'ı zor durumlara sokacak. Hatta ilerleyen süreçte Devran'dan gerçekten hoşlanmaya başlayacak. Esme ise Devran'la bir süre daha ayrı gibi takılacak. Bir yandan okuluyla ilgilenirken bir yandan da annesinin bulacağı görücüyle karşılaşması bekleniyor. Fakat Devran'ın Esme'den kolay kolay vazgeçmesi beklenmiyor. Her ne kadar İmre ile karşılıklı etkileşimleri olacak olsa da Devran babasına benzememek için Esme'den vazgeçmek istemeyecektir.
Videoların devamı için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.